Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Lego'nun yine yeni temalarından birisi Pokemon temasından Pikachu ve Pokeball modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten harika bir set. Benim aslında koleksiyonumla hiç alakası olmayan bir set. Tabii küçükken izliyorduk bu çizgi filmi, ancak benim koleksiyonuma katmayı çok düşündüğüm setlerden biri değildi açıkçası. Ancak oğlum çok ısrar etti ve bu seti de o yaptı. Tabii bizim çocukluğumuzun efsanevi çizgi filmlerinden bir tanesi bu arkadaşlar. İlk kez 1996 yılında televizyonlarda gösterilmeye başlamış bir çizgi film bu ve bu çizgi filmin en ikonik modeli, kesinlikle en ikonik karakteri olan Pikachu'nun setini yaptık ve bu seti bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Lego 7252 numaralı bu Pikachu ve Pokeball setini bizlere tam 2050 parça olarak sunmuş arkadaşlar. 2050 parçanın içerisinde, bu kutu içerisinde bizlere tam 16 farklı poşet içerisinde sunuluyor. Sette herhangi bir sticker yok. Bu harika bir özellik zaten ve parçaların haricinde bizlere bir tane her sette olduğu gibi yapım kılavuzu sunmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim yapım kılavuzunu da sizlere. Gerçekten güzel, yine şık, premium bir yapım kılavuzumuz var bu sette de. Her sette olduğu gibi arkadaşlar. İsterseniz sete geçmeden önce sizlerle birazcık setin kutusunu inceleyelim arkadaşlar. Setin kutusuna baktığımızda ön tarafında setimizin harika bir görseline yer vermişler. Böyle Pikachu Pokeball'un içerisinden çıkıyormuş gibi bir görüntü paylaşmışlar burada bizlere. Bu stand sayesinde gerçekten şurada görebiliyorsunuz. Bu stand sayesinde gerçekten de arkasında duran Pokeball'un içerisinden sanki çıkıyormuş gibi gözüküyor Pikachu. Güzel olmuş, sergilerken şık gözüküyor. Kutunun yan tarafına baktığımızda yan tarafında Pikachu'nun bir görselini bizlere paylaşmışlar ve önünde de Pokeball duruyor. Bu da güzel olmuş, güzel bir görsel. Kutunun arka kısmına geçtiğimizde arkadaşlar, kutunun arka kısmında yine Pikachu'nun ve Pokeball'un bir resmi. Burada bu standa bunları nasıl takıp çıkartacağımızı gösteren bir görsel paylaşmışlar bizlerle. Kuyruğunu iki farklı şekilde yapabiliyoruz. Dişi ve erkek olacak şekildeymiş bu. Bunu da Lego'nun sitesinde bakıp inceledim. Bu şekilde yaptığımız zaman, yani uzun kuyruğu taktığımız zaman erkek, bu kıvrımlı kuyruğu taktığımız zaman dişi oluyormuş Pikachu'muz. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Yine burada bir görsel paylaşmışlar bizlerle. Burada setimizin ölçülerini bizlerle paylaşmışlar. Uzunluğu 39 cm, yüksekliği de 35 cm oluyor tamamlandığında setimiz. Diğer yanında çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi gerçekten güzel. Ben yapmadım seti, oğlum yaptı. Yaparken tabii ki de takip ettim onu. Onun için yapım süreçlerine az çok aşinayım ama sizlerle de paylaşacağım şimdi az sonra setimizin detaylı şekilde incelerken. Tabii Pokemon deyince dediğim gibi akla gelen ilk karakterimiz Pikachu oluyor. Pikachu'yu da Lego gerçekten bizlere harika şekilde sunmuş. Öncelikle sergileme için güzel bir stand yapmışlar. Bu şekilde standtan çıkartıp yine sergileyebiliyoruz arkadaşlar. Böyle ayakta da durabiliyor bizim arkadaş Pikachu. Yine böyle oturur pozisyonda durabiliyor. Gerçekten şık. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Kuyruğu bu şekilde hareket edebiliyor setimizin. Ya görsel olarak gerçekten çok hoşuma gitti benim. Gerçek Pikachu'ya benzer bir şekilde yapılmış harbiden. Güzel olmuş. Kulaklarını bu şekilde hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar öne ve arkaya. Bunu yaparak tabii ki de ne yapabiliyoruz? Bir suratına bir mimik de katmış oluyoruz birazcık. Böyle yaptığımız zaman daha böyle bir heyecanlı gibi duruyor. Böyle yaptığımız zaman daha sinirli tarzında duruyor gibi gözüküyor. Kulakları hareket eder vaziyette. Ellerini yine bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Ellerimiz bu şekilde hareket edebiliyor arkadaşlar. Şöyle. Ayaklarımız yine sağa ve sola olacak şekilde böyle hareket ettirebiliyoruz. Gerçekten detaylı olmuş, güzel olmuş. Görsel olarak da başarılı bir set. Şimdi isterseniz diğer tarafına geçelim. Yani setimizin standına ve Pokeball kısmına geçelim. Pokeball'umuzu da yine dediğim gibi standta Pikachu'nun arka tarafına yerleştiriyor. Bu şekilde açık olarak da yapabiliyorsunuz arkadaşlar Pokeball'u. Arzu ederseniz de çok kolay şöyle çıkartıp şu parçayı alıyorsunuz içerisinden. Onun yerine zaten hemen içerisinde muhafaza edebileceğiniz şu parça var. Bunu takıp böyle yaptığınızda da kapalı şekilde oluyor Pokeball'umuz. Bu da kolay ve çok kolay ve gerçekten de güzel olmuş. Yani en azından iki şekilde de sergileyebilirsiniz. Mesela standla değil de bir masa üzerinde sergileyeceksiniz. Belki bu şekilde Pikachu'nun önünde sergileyebilirsiniz. Güzel bir detay olmuş ve çok kolay olması da daha güzel olmuş bence. Stand'a göz attığımızda şu şekilde göstereyim arkadaşlar onu da size. Stand'ın burada da böyle güzel detaylar yapmışlar. Bu da hoş olmuş. Sergilerken güzel görünmesini sağlıyor. Pikachu'yu buraya monte ediyoruz. Pokemon'da burasına monte ediyoruz. Bu standta da bir özelliğimiz var arkadaşlar. Yine görüyorsunuz zaten yıldırım şeklinde standımız.
Ve burada da 25 numarası var. Lego parçaları 25 yazıyoruz. 25'te biliyorsunuz Pikachu'nun Pokemon numarası çizgi filmdeki. 25 numaralı Pokemon'umuz Pikachu. Şöyle göstereyim size son olarak. Nasıl monte ediyorsunuz bunu? Şurada bir deliğimiz var. O delikten bu boşluğa bunu sokuyoruz. Aynı şekilde Pokeball'un da altında böyle bir deliğimiz var. Bunu da buraya geçirdiğimiz zaman bu şekilde harika, mükemmel bir şekilde sergileyebileceğiniz bir setle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Eğer ben oğlumu ikna edebilirsem başka bir Pokemon seti almayı düşünmüyorum açıkçası. Ha bu şık mı? Evet güzel, ancak evimizde o kadar çok Lego oldu ki artık. Şimdi bir de futbol, bu Dünya Kupası, işte futbol serisini, FIFA serisini de koleksiyonlara eklemeye başladım. Onun için de ayrı bir yer yapacağım, bir köşe yapacağım. Ondan dolayı bu Pikachu, Pokemon modellerine açıkçası yer yok. Aslında güzel setler, ancak dediğim gibi yetersiz alan olduğundan dolayı bu setleri çok da satın almayı düşünmüyorum açıkçası. Bunu da belli bir süre sonra oğlumun odasında sergilemeyi düşünüyorum. Setin yapım aşamalarına geldiğimizde arkadaşlar, set modüler olarak yapılıyor. Yine bazı setlerde şu dev minifigür setleri var biliyorsunuz. Dev minifigür setlerinde olduğu gibi modüler şekilde yapılan bir set bu da. İşte önce ayaklarını, kollarını, arka kısmını, kafasını, kulaklarını, kuyruğunu, bunların hepsini teker teker yaparak birbirine monte edecek şekilde yapılıyor. Onun için de açıkçası yapım aşamaları kolay. Çok kendini tekrarlayan bir şey yok. Sıkıcı değil onun için. Sadece nedir tabii ki de? Ellerini işte 2 tane eli olduğu için aynı şeyi 2 kere yapmanız gerekiyor. İşte kulaklarını 2 kere yapıyorsunuz, ayaklarını 2 kere yapıyorsunuz. Ama bunun haricindeki kısımlar tamamıyla özgün, yani kendini tekrarlayan bölümler yok. Bu da güzel bir detay. Bazı setlerde sıkıcı olabiliyor bu. Benim en çok sıkıldığım setse Neukamp seti olmuştu. Gerçekten o tribünleri yapmak beni bitirmişti. Ancak bu set tabii ki de onunla kıyaslanabilecek bir set bile değil. Yapım aşaması keyifli. Sonunda ortaya çıkan set de görsel açıdan harika. Sergilenebilirlik açısından mükemmel ama oynanabilirlik açısından harika değil. Yani kesinlikle oynanabilir bir set değil. Sadece sergilemek için yapılmış bir set bence arkadaşlar. Yani bu seti çocuğunuz alıp da oynayamaz. Alıp da bunu oynayayım, işte bak Pikachu geliyor gidiyor falan filan, bu tarz şeyler yapamazsınız bu setle. Ancak sergileme açısından bence gayet şık setlerden bir tanesi. Dediğim gibi bu seti oğlum yaptığı için arkadaşlar yapım aşamaları kısmını sizlerle paylaşamıyorum. Ancak yine de sizlere fikir açısından destek olabilmek için, sizin kafanızda bu seti almadan önce izleyip değerlendirebileceğiniz bir video olması için set hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Bu video hakkında veya diğer videolarımız hakkında görüşleriniz varsa yine bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.